sevgili yükselen yaylar ve burcu yay olanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yorumlarımı paylaşmak istiyorum. 2021 yorumlarıma geçmeden önce lütfen doğum haritanızı ve kalemi yanınıza alın. Ben anlatırken haritanızı takip edip notlar alabilirsiniz. Böyle daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi 2021 yorumlarımıza geçersek 1 Ocak 2021 tarihiyle çıkarttığım haritada ay düğümleri gördüğünüz gibi 1-7 aksında. Yani ikizler ve 7. ikizler ve yay burcu 1-7 aksında ay düğümleriniz var. Ay düğümlerin olduğu yerde tüm yıl boyunca tutulmalar olur. Şimdi bunları anlatmaya başlıyorum. Yılın ilk ay tutulması 26 Mayıs 2021'de 5 derece yay burcunda olacak ve sizin 1. evinizde, yükselenizde olacak. Bu ne demek? Siz bu ay tutulmanızda kendinizle ilgili hem fiziksel hem dış görünüş olarak bazı kararlar alacaksınız. Dışarıya karşı gösterdiğiniz imaj konusunda da olabilir bu kararlar. Daha önce yaptıklarınızı bitirmek isteyeceksiniz ve yeni sayfalar açmak isteyeceksiniz. Belki gardırobunuzu değiştirmek isteyeceksiniz. Belki estetikle ilgili bazı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Belki spor kararı almak, fit olmak isteyeceksiniz. Kendinize dönmek ve kendinize yatırım yapmak isteyeceğiniz bir ay tutulması yaşayacaksınız. Ama aynı zamanda 1. evde yaşadıklarınız 7. evi de etkilediği için ortaklıklar, ilişkiler ve evliliğinizle de ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Bazı sonlanma kararı olabilir ya da bekarlığı sonlandırıp evlilik kararı alabilirsiniz. Bu da olabilir. Bu gibi konularda hayatınızda yeni gündemler gelecek. Zaten 2021'in yükselen yaylar için gündemi nereden gelecek dersem en çok 1. ve 7. ev konularında gündem geliyor hayatınızda. Yani siz kendiniz, kararlarınız ve ilişkileriniz, ortaklıklarınız, evliliğiniz, karşınızdakiler ve siz üzere bir gündem var 2021 yılında sizin için. Arkasından 10 Haziran 2021 yılında bir güneş tutulması var. İkizler Burcu'nda 19 derece. Bu da sizin 7. ev konularınızda ama aynı zamanda tabii 1. evi de etkiliyor karşısında olduğu için. Yani ilişkiniz, ortaklığınız, evliliğinizle ilgili bir gündem var. Bekarlar evlilik kararı alabilir. Belki bir çocuk gelecek. Bu tarz bir konuda olabilir. 7. ev çocuk vaat etmeyebilir ama evlilikle ilgili güzel bir gelişmeye vaat ettiği zaman bu çocuk da olabilir. Aynı zamanda bu güneş tutulmasında merküryen bir etki olduğu için dikkatli olunmak gerekiyor. Örneğin bir ortaklıkla ilgili imza atmak, ortaklığa başlamak ya da bitirmek ya da evliliğe başlamak, bitirmek gibi konularda lütfen imzalar atmayın, karara varmayın, beklemede kalın. Çünkü Merkür Retrosu'nda bir karar olmuş olacak ve daha sonra sizin için sorun teşkil edecek bu karar. O yüzden güneş tutulmasında kararlar verin ama uygulamayın. Merkür Retrosu'ndan sonra uygulamaya geçin lütfen. Daha doğru olacaktır. 19 Kasım 2021'de bir ay tutulması var. Bu da 19 derece Boğa burcunda ve sevgili yükselen yaylar sizin 6. ev konularınızda bir ay tutulması ve 7'ye yakın yani 6, 7 ve 1-12'yi çalıştıran bir tutulma. Burada da yine sağlıkla ilgili, gündelik işlerinizle ilgili, iş arkadaşlarınız ve iş ortamınızla ilgili, evcil hayvanlarınızla ilgili, yanınızda çalışan, hizmet ettikleriniz ya da size hizmet edenlerle ilgili bazı gündemler size getirecek. Dediğim gibi sağlık hem fiziksel hem ruhsal, çünkü 12. ev iç dünyanızla da ilgili, gizli düşmanlıklarla ilgili de bir gündem getirebilir. Bazı şeyleri fark edebilirsiniz bu konularla ilgili. Son tutulmamız 4 Aralık 2021 güneş tutulması 12 derece yay burcunda, yine sizin 1. evinizde oluyor ve yine kendinizle ilgili bazı kararlar aldığınız bir tutulma olacak. Şimdi bu tutulmaları gördüğünüz gibi 1-7 aksında aynı zamanda 4. evden bir Neptün kareniz var. Tek kareniz var. Nisan ayına kadar Neptün sizi burada zorlayacak.
Neptün sizin 4. evinizden, anne baba evinden ve oturduğunuz ev, işte aileniz gibi konulardan, aynı zamanda karşısında kariyer eviniz de var, 10. ev. Onun gibi konularda sizi etkiliyor ve sizin net görmemenizi sağlıyor. Yani siz aslında ailenizle ilgili, evinizle ilgili sorunları ya da kariyerinizle ilgili konuları tam net göremiyorsunuz. Olaylara hakim değilsiniz. Olaylar sanki bir sis bulutun altında cereyan ediyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden Nisan'a kadar zaten bu konularda önemli kararlar alıp harekete geçmeyin. Nisan sonrası bu kare enerjisi azalacağı için daha rahat hareket edebileceksiniz. Bazı şeyleri belki daha farklı göreceksiniz. O yüzden o süreçte beklemede kalmak daha faydalı olacaktır. Onun dışında Merkür retrolara gelirsek, bu yıl Merkür retrolarımız hava grubunda olacak. İlk retro Kova burcunda 30 Ocak 2021 ile 24 Şubat 2021 arasında olacak. Merkür retrolarını 15 gün önceden dikkate almak daha doğru olur. Çünkü gezegen hemen geri gitmez. Bir durağanlık yaşar ve sonra geri gider. Kova burcu sizin 3. evinizde iletişim, basın yayın, medya, eğitim, kısa yollar, araç, otomobil gibi konular, kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın akrabalarınız, komşularınız ve aynı zamanda 3-9 aksı, yani uluslararası ilişkiler, yurt dışı konuları, yabancı dil, akademik eğitim, üniversite gibi konularda sorunlar yaratacak, aksilikler verecek, iletişim sorunları, kimse kimseyi anlamayacak, yanlış anlaşılmalar gibi sorunları tetikleyebilir. Bu süreçte Merkür retrolarını artık hepimiz biliyoruz. Yeni bir olaya, yeni bir işleme başlamamak, bir imza atmamak. Ama bu projeyi daha önce hazırlamışsınız, her şey tamamdı, o dönem sadece imza kaldı, okey, atabilirsiniz, sorun yok. Ama önemli olan retroda yeni bir işleme başlamamak, yeni bir projeye adım atıp imza atmamaktır. Teknoloji alışverişi yapmayın, normal alışverişi yapmayın, çünkü aksilikler yaşayabilirsiniz. Teknoloji cihaz arızaları zaten oluyor ve Kova zaten teknolojiyi de ifade ediyor. Aynı zamanda mesela internetle ilgili sorunlar da yaşayabiliriz Kova'daki Merkür retrosunda. Bunlar da gündemde zaten dünyada var, biliyorsunuz hepiniz. Elektrik kesintileri vesaire de var. Onun dışında eski sevgililer döndü mü, barışmanın Merkür retrosunda bir anlamı yok. Zaten retro bitince yine ayrılık oluyor. Çünkü iletişim sorunlarının sebebiyeti var burada Merkür retrosunda. Tabii bu kişinin haritalarına göre değişebiliyor kişiden kişiye. Çünkü Merkür retrosuna doğanlar olumlu açılarda minimum olumsuz etkilenebilirler. Ama tabii burada ben genel bilgi aktarmak durumundayım. Genel bilgi bu yönde: beklemede kalmak, retro bitince iletişim sorunlarını halletmek daha doğru olacaktır. İkinci retromuz İkizler Burcu'nda 28 Mayıs ile 20 Haziran arasında olacak ve sizin 7. evi konularınızı etkiliyor. 7. ev aynı zamanda 1. evi de etkiliyor. Yani karşınızdakilerle iletişim sorunları, anlaşmazlıklar ve karışıklıklar yaşayacaksınız. Ve aynı zamanda unutmayın, burada 10 Haziran'da bir güneş tutulması vardı. Bu tutulmayla bir retro olduğu için yani kesinlikle beklemede kalacaksınız ve retrodan sonra aldığınız kararları uygulayın lütfen. En son Terazi Burcu'nda bir Merkür retromuz var. 26 Eylül 2021 ile 18 Ekim 2021 arası ve Terazi Burcu'da sizin sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, hayalleriniz, planlarınız alanında ve aynı zamanda aşk ve çocuklar evini de etkiliyor. Hobileriniz ve sanatsal konuları da etkiliyor. Yani 5-11 aksını etkileyen bir retro. Bu dönemde dediğim gibi arkadaşlıklarınızla, sevgilinizle, çocuklarınızla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Örneğin bu dönem tüp bebek vesaire düşünüyorsanız sevgili yükselen yaylar kesinlikle önermiyorum. Çünkü çocuk evinin karşısında bir Merkür retrosu var. Bu konuda bazı sorunlara sebebiyet verebilir. Yani bu süreç bittikten sonra istediğiniz konularda hareket edebilirsiniz. Uranüs retrosuna gelelim. Uranüs retrosu zaten biz gördüğünüz gibi Uranüs retrosuyla 2021 yılına girdik. Yani Boğa burcunda Uranüs 17 Ağustos 2020 tarihinden beri
13 Ocak 2021'e kadar retro ve sonra 6 dereceden tekrar başlayacak düz hareket etmeye Boğa burcunda. Bu zaten sizin sağlık evinizde, gündelik işler konularında, iş çevreniz yani iş arkadaşlarınız, hizmet ettikleriniz, hizmet aldıklarınız, evcil hayvanlarınız gibi konularda bir Uranüs transiti yaşıyorsunuz ve bu geri gidiyor. Yani Uranüs o konularda sizi marjinalleştiriyor, farklılaştırıyor, hayatınızı değiştiriyor. Yani bir işiniz varsa o işi kapatıp başka bir işe geçebilirsiniz. O şubede çalışıyorsanız başka bir şubeye geçebilirsiniz. Böyle bir enerjisi var Uranüs'ün ani değişim. Aynı zamanda 2021'de Boğa burcunda 19 Ağustos 2021 ile 19 Ocak 2022 arasında tekrar retro yapacak. Zaten çok ağır hareket eden gezegenler. Şimdi 2021'e en önemli vurgu gördüğünüz gibi Uranüs'ün, ben size şurayı anlattım. Ay düğümleri Neptün T karesini. Şimdi ikincisi Uranüs'ün Satürn'le yaptığı kare. Şimdi bu tarihleri lütfen not alın. 18 Ocak 2021, 17 Şubat 2021, 15 Haziran 2021 ve 24 Aralık 2021 tarihlerini lütfen not alın. Çünkü bu tarihlerde sizi sağlık konularında birinci madde, iş hayatınız konusunda ikinci madde ve gündelik işlerinizle ilgili sizi zorlayacak bir Satürn-Uranüs karesi var. Hangi konularda derseniz yakın çevreniz, iletişim konuları, kardeşler, yakın akrabalarınız, kuzenler, basın yayın, medya gibi konularda sizi zorlayacak. Örneğin ani bir şekilde kardeşlerinizle tartışabilirsiniz, ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Kardeşiniz ya da siz hasta olabilirsiniz. Lütfen dikkat. Çalıştığınız iş yerinde iletişim sorunundan dolayı ani bir şekilde ayrılabilirsiniz. Teknolojiyle ilgili bir iş kurmak istiyorsunuz. Aniden işinizi durdurabilirsiniz ya da sizden kaynaklı değil, dış kaynaklı işte elektrik ve internet kesintisi işleriniz durabilir gibi değişik senaryolarda bu kare çalışacak. O nedenle bu dediğim gibi tarihlere lütfen dikkat edin. Arkasından Neptün retroyu anlatayım. Balık burcunda 24 Haziran 2021 ile 2 Aralık 2021 tarihler arasında bir retro var. Bu sizin bahsettiğim gibi evinizle alakalı. Anne babanız, oturduğunuz ev, aileniz, kurduğunuz aileyle ilgili, köklerinizle ilgili bir retro. Belki bu tarihlerde evinizle ilgili sorunları, ailenizle ilgili sorunları daha kolay görebilirsiniz. Bu yıl Mars retrosu olmayacak. 2 yılda bir Mars ve Venüs retrosu olur. Bu yıl Venüs retrosu Aralık ayında olacak ve Oğlak burcunda olacak. Sizin para evinizde bir Venüs retronuz var. 14 Aralık 2021 ile 24 Ocak 2022 tarihleri arasında. Bu şu demek oluyor. 2022 yılına maddi konulardaki bir sıkıntıyla gireceksiniz. Yani 14 Aralık'tan itibaren gelir giderlerinizde bir sorun var. Gelirleriniz giderlerinizi karşılayamıyor olabilir ya da umduğunuz geliri alamıyor olabilirsiniz. Burada parayla ilgili, maddi gelir kaynaklarınızla ilgili bir soruna vurgu var. Jüpiter retrosu Kova ve Balık burcunda gerçekleşecek. 16 Haziran 2021 ile 14 Ekim 2021 arası Jüpiter retrosu, Jüpiter ve Satürn Kova burcunda transite başladı ve Kova burcundan Balık burcuna geçecek. Yani sizin iletişim, kardeşler, yakın çevre, komşular, basın yayın, medya, eğitim konularından birden evinize geçecek. Evinize geçtiği an belki ev değişikliği düşüneceksiniz o süreçte, bu retro zamanlarında. Tekrar tabii Balık'tan Kova'ya geçecek Jüpiter. Belki o süreçte evinizde bir değişiklik, ev alım satımı düşüneceksiniz. Evle ilgili bir yenileşme düşüneceksiniz. Belki araba, belki ev alacaksınız. Yani bununla ilgili bir gelişme yaşayacaksınız. 2021'in sonundan sonra zaten Jüpiter Balığa geçecek. Anne babanızla iyi gelecek belki o süreçte ya da ailenizle ilgili sağlık sorunları şifalanacak da düşünebilirsiniz. Satürn retro Kova burcunda 20 Mayıs 2021 ile 7 Ekim 2021 arası olacak. O da size yine kardeşler, yakın çevreniz, komşularınız, kısa yollar, iletişim, eğitim, basın yayın, medya, işte arabayla ilgili konularda sorunlarınız varsa tekrar gündeme getirebilir. Çözmeniz için o konularda gerekli
sorumlulukları almanız için. Jüpiter ve Satürn 3. evinizden geçerken sevgili yükselen yaylar, eğitim almak, eğitimde otorite olmak, aldığınız eğitim konularında bir yere gelmek, bu konuların artık işiniz olması, kariyeriniz olması gibi fırsatlar var. Kısa yolculuklar, uzun yolculuklarla ilgili fırsatlar var. Dediğim gibi araba alma şansınız var. Taşınma gibi bir gündeminiz olabilir. Tüm bunları karar alırken sorumlulukları da yanında almanız gerekiyor. Jüpiter her ne kadar şans, bolluk, bereket verse de yanındaki Satürn sorumluluk da almanızı istiyor. Gerekenleri yerine getirmenizi de istiyor. Unutmayın, Satürn bir öğretmendir. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2021 yılı için Yay burcunun eğitim konularda şanslı olduğunu görüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 2021 yılının hepimize ve dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sevgiler.